...2020 ABD seçimleri herkes tarafından pandemi seçimi olarak hatırlanacak. Fakat daha da önemlisi, kaosu başlatan seçim olarak da hatırlanabilir. Kaos derken hani o gelmesi beklenen büyük savaştan bahsediyorum. Gelin size bu seçimin neden büyük sonuçlar doğurabileceğini anlatayım. We were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. Trump her ne kadar tahtı Joe Biden'a kaptırsa da bu seçimin peşini bırakacak gibi görünmüyor. Seçimlerde hile yapıldığını düşünmekte ve seçimden önce de bu yönde birçok konuşması oldu. They can try to steal the election from us. The corruption to steal such an important election. Çünkü anket sonuçlarına baktığında bu seçimi kazanamayacağını o da biliyordu. Kazanamıyorsan vazgeçme taktiğiyle bu seçimi yüksek yargıya taşıyacak gibi görünmekte. 4 yıl Amerikan başkanlığı yapan Trump'ın Joe Biden'a karşı kaybetmesindeki en büyük sebep yürüttüğü ayrımcı politikalardı. We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall. Thank you. İltica sistemini değiştiren Trump, göçmenlere karşı katı bir tavır sergiledi. Zulümden kaçan ve Amerika'ya sığınan birçok insan kötü şartlar altında bekletildi ve geri gönderildi. Bu süreçte ortaya çıkan insani kriz, demokrat siyasetçiler tarafından büyük tepkilere yol açmıştı. Küresel ısınma konusunda söyledikleri oldukça umursamaz bir tavır içindeydi. So Obama's talking about all of this with the global warming and that a lot of it's a hoax. It's a hoax. A lot of it. Tüm bunların haricinde medya ile olan problemleri belki de onun yaptığı en büyük yanlıştı. You report fake news. You are the enemy of the people. Asian or white countries, sir, or do you want people to come in from other parts of the world where there are people of color? Jim, thanks everyone. Jim, thank you. Tüm bu süreci tahmin etmiş olmalı ki Amerika'nın en ünlü çizgi dizilerinden Simpsonlar'da oy kullanmaya giden ailenin babası Homer, oy kullanmadan önce Trump'ı ve yaptıklarını düşünüyor. You're hesitating over president? Dad, by all that's decent, how could you forget everything that's happened the last 4 years? Not sure what you're talking about. Oh yeah. Ekranda çıkan birçok yazıda Trump'ın yaptığı olumsuzluklar yazmakta. İşte tüm bunları düşündükten sonra oyunu Joe Biden'dan yana kullanıyor. Tıpkı bu çizgi dizideki gibi birçok insan da belki bunları düşünerek Joe Biden'ı seçti. İnternet üzerinden birçok kişi 2020 seçiminin 8 sene önce bilindiği yönünde bir teori sunmakta. Buna örnek olarak da bu video gösteriliyor. Actual Shaggy Dog. Apparently while on vacation, Mitt strapped his... Fakat sanırım üzerinde pek araştırılmamış. Çünkü bu yanlış bir teori. Öncelikle seçim sonuçları olarak gördüğümüz bu harita 2020 seçim haritasından tamamen farklı. Üstelik bu harita Barack Obama ve Romney arasında geçen başkanlık yarışı sonuçlarına ait. Amerika'nın 46. başkanı Joe Biden 2021 yılı 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. Ama Trump buna engel olmanın peşinde. Amerika'da kullanılan oyların bir kısmı posta yoluyla gönderilmekte. Sandıkta oy kullananların dışında pandemi ya da bireysel engeller dolayısıyla posta oyu da kullanılabilmekte. Seçimlerde Joe Biden'a bazı eyaletlerden gelen oyların çoğunluğu posta oyuyken Trump için gelen posta oyları çok daha azdı. İşte Trump bunu fark etmiş olmalı ki posta yoluyla gelen oyların şaibeli yani hileli olabileceğini düşünmekte. Bu yüzden yeniden sayım yapılmasını ve hatta seçim yapılmasını isteyebilir. Fakat sanırım unuttuğu bir şey var. Seçimi kazandığı yıl ona gelen oyların belli bir kısmı da posta yoluylaydı. Anlayacağınız Trump ve onun kalmasını isteyen büyük güçler işlerinin başında. Trump'ın yaptığı yolsuzluk iddiaları, başkanlık sonrası yargılanacağını düşünmesi ve dünyaya karşı tutumundan memnun olan büyük güçler yüzünden onu kolayca başkanlık tahtından indirmek istemeyeceklerdir. İşte bu süreç ve sonrasında Amerika, hatta belli oranda dünya, kaosa sürüklenebilir.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada oluşan ekonomik kriz yani büyük buhran sorunlara yol açmıştı. Krizden en çok etkilenen ülkeler ABD, Birleşik Krallık ve Almanya'ydı. Çünkü para akışının en çok olduğu yerler buralardı. Kriz de en çok bu ülkeleri vurdu. Büyük buhran sonrası bazı ülkeler toparlanamadı. Borç batağından çıkamıyor ve gittikçe yoksullaşıyordu. Fakirlik ve yoksulluktan halkları da ayaklanan bu ülkeler tek bir şey yapmaya mecbur hissettiler. Savaşa girmeyi. Böylece büyük buhrandan tam 10 yıl sonra 1939 yılında 2. Dünya Savaşı resmen başlamıştı. Tüm bunları niye anlattın diyenler olabilir. Şu an dünya pandemi sonrası büyük bir krizin eşiğinde ve bu yavaş yavaş etkisini gösterecek. Yükselen faizler, ödenemeyen borçlar ve geçim sıkıntıları patlak vermeye başlayınca tarih tekerrür edebilir. Az önce gösterdiğim aile babasının Joe Biden'a oy verdiği sahnenin sonrası da var. You slept all day? You didn't vote? Hey, how bad could it be? Burada görmüş olduğunuz şey aslında mahşerin 4 atlısı. Hristiyan inanışında kıyamet günü ortaya çıkacak olan 4 felakete işaret etmekte. Bu 4 at savaş, kıtlık, salgın ve ölümü sembolize etmekte. İşte çizgi dizide seçimlerden sonra bunun olacağı gösterilmiş. Elbette ki bu sadece bir hayal ürünü. Ama her şey bir hayalle başlamaz mı zaten? Önceki sahnede robotların şehri istila ettiğini görüyoruz. Şehir yerle bir edilmiş. Tam bir kaos ortamı. Arka planda çok uzakta nükleer enerji logosu yerleştirilmiş. Robotların üzerinde ABD Homeland Department yani İç Güvenlik Departman logosu var. Bu 11 Eylül sonrası iç güvenlik için kurulan terörle mücadele birimi. Tarih olarak her ne kadar 2021 yılı gösterilse de bu askeri robotları kullandığımız bir tarih değil. Beni korkutan şu ki yakın bir zamanda bu robotlar dünyada gerçekten de kullanılmaya başlanacak. Geçmişteki birçok şeyi doğru tahmin eden bu dizi 3. Dünya Savaşı'nın robotlarla olacağına mı işaret ediyor? Yaklaşan gelecek bizim kaderimizi belirleyecek.